Arkadaşlar bugün 31 Mart. Bugün Kore'ye gidiyoruz. Evde öyle bir hazırlık var ki diğer bütün yerlere giderken biliyorsunuz son derece sakindik. Fakat Şimdi bitti şimdi. yani Bavullar şimdi eşyaları yerleştirme işi hakikaten çok belaymış hakikaten. Daha yeni bitirdik, çok yorulduk. Şu an 2 saat sonra yola çıkacağız. Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. Oradan bugün Seul'e yolculuğumuz var. İstersen bavulları göster. Bavullarımızı gösterelim. İki, Büyük üç, İskender'le aynı bizim için. Görüyorsunuz arkadaşlar, bavullar, ekipmanlar, şu ekipman çantası. İçinde sucuklar var, peynirler var. Hayır, onlar bavullarda. Köfteler var. Artık anlatamayacağım. Biz Kore'de aç kalacağız diye dünyaları aldık yanımıza. Tarhana bile var. Tarhana bile var. Tanıştırayım sizi Melisa. Sohyang'a aldığımız hediyeler var arkadaşlar. Sohyang'a ne hediyeler aldık. Şimdi ilk videoda bunu söylersem bence sürprizi kaçar. Onların hiç sesimi çıkarmıyorum. Biraz sonra bu iki de ekipmanları toplayıp ağır ağır yolculuk için son rötuşları yapacağız. Ve sonra gerçekten bugün heyecanlıyız. Seul'e doğru yola çıkacağız. Bak bakalım Melisa. Bay bay de. Bay bay yap kızım. Mikrofona saldırıyor hadi. Heyecan dorukta. Bakalım Kore'de neler yaşayacağız. Nasıl geçecek günler. Eşyalar. Ne yaptığımızı seçtik. Dışarıda geldik. Hava güneşli ama en azından güzel bir hava. Hadi bay bay. İstanbul yanıyor. Normalde bugün yağış diyorlar ama. Yok ya, ne yanışı? Serdar'cığım durum nedir? Gördüğün gibi abi. Durum facia. Arabada yer yok. Herhalde aylarca kalacağız orada. İlk defa bir yolculukta durum çok vahim. Şuraya bak. Abi ne yapalım, ne olacağını bilmiyoruz. Fazladan aldık. 10 gün az değil. 10 gün kalacağız arkadaşlar. Ağzımız var. 10 kilo fazlayız. Şimdi coşku başlıyor. İlk yaşadığımız stresin adı bakalım bavullar kaç kilo gelecek stresi. Evde bayağı tarttık. 2 bavul 28'er kilo. Şunları yanımıza alacağız. Yani herhalde bir içeride bir 60 kilo civarıyız. Biz de küçük adamlar değiliz. Bakalım ne olacak. İlk defa böyle öğlen vakti her zaman gibi Atatürk Havalimanı full. Şimdi Kore'ye vardığımızda arkadaşlar bütün YouTuber'ların klasiğidir. Bir çantamda ne var videosu var. Biz Söyleme. valizimde ne var videosu yapacağız. Yok. Önümüze geçtiler, o yüzden uyuz oldum. Önce biz gelmiştik. Aytaş kendine iyi bak. Şimdi biletler al. Bu seyahatin diğerlerinden bir farkı var. Ama buna rağmen geçenki 49 lira olan rekorumuzu 51 liraya yükselttik. Ama geçen ilginçti. Biz geçen 2 tane poğaça aldık. Hayır, ikişer tane aldık. 2'şer tane aldık. 2 çay aldık, 49 lira. Sarma Şimdi- patates 2'ye geldi. Yani bu dönemde epey ucuzluk var. Kaçırmayın. Bu arada muhteşem bir olay var. Serdar'ın sağ olsun annesi, Ayşen teyzemiz sağ olsun bize bakın. Böyle muhteşem yemekler yaptı. Ne ya? Evet 3 saat var harbiden. Son 10 dakikada sürekli yürüyoruz. Kapı uzak. Ağır ağır gidiyoruz. Ya hakikaten çok ciddi ağırlıkla gelmişiz. Çok başımıza bela oldu ama. 90 kilo. 90 kilo şu an taşıyoruz. Uçağın kalkmasına son 50 dakika. Sıraya geçmek üzereyiz. Uçağımız geliyor. Şu an kapılar açılmak üzere, açıldı. Bayağı kalabalık bir uçak olacak. Serdar Şengül'le beraber heyecanımız doruklarda. Çok az Türküz. Ya herkes o kadar sevimli ki. Resmen 10 saatlik yolculuğa gidiyoruz. Evet. Maden dağı dumanlı. Tüneller. Selam, merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Çılgın bir hızla eşyaları yerleştirdik. Yani bir de biz oturamayacağız galiba. İçerisi doluyor. İnanılmaz kalabalık bir uçak. Çok dar. Ben nasıl uçacağım ya? Kendimi LeBron James gibi hissediyorum şu anda. 10 saat nasıl uçacağım ya Allah'ım. Acil çıkış almayarak büyük hata yaptık. Yandım. Sürekli yer değiştireceğiz Serdar'la. Benim burada oturma ihtimalim 0. Sığmaya çalışıyoruz. Sığamıyoruz. Bakın devreye bakın. Bu kadar Yani- geldi. Bu arada yan tarafta bir çorabını çıkardı. Hayır çorap yok. Ayağında çorap yok adamın. Çorapsız Yani bir da- dakika. Muhtemelen ayakkabınız kaliteli olsa bile o çorapsız giyiyorsanız kokar abi. İhtimal yok. Şu an geliyor yani. Buram. Taze sarımsak geliyor Serdar'a.
Yolculuğun kaçıncı saatindeyiz? 6 saat 45 dakika kalmış arkadaşlar. Biraz önce kalktık Serdar'la. Burada kafeteryada uçağın bir bölümünü kafeterya yaptık. Yorucu bir yolculuk açıkçası. Yani yorucu olmasının sebebi bizim teknik bir hatamız. Biraz önce arka tarafa gittik. Orada oturan, acil çıkışta oturan adamların adeta ayaklarını böyle sallandırarak rahat bir çok şekilde rahat yattıklarını yürürler görünce gibi. bizim şu anki şu vasat acılı halimiz Maça çusa. gerçekten. Gerçi Serdar'ın oturduğu yer benden iyiymiş, ayrı mesele. Ama jetlayın kralını yiyoruz şu anda. Saat biz kaçta bindik Serdar? 8.50'de uçağımıza bindik. 9'da kalktı. Şu an Türkiye saatiyle 2.48. Aç pencereyi sen. Aç pencereyi abi. Bak şimdi pencereyi açıyorum. Türkiye saati. Altta. Günaydın arkadaşlar. İşte buna dünyada jet lag diyorlar. Evet. Gördün mü? Gel buraya böyle. Kapat şunu, kapat. Kapatayım, kovacaklar bizi şimdi. Türkiye saatiyle 2.49, şu an uykuya geçmemiz gerekiyor ama şu an beyin bozuldu. Şu an işte hacklendik. Evet, şu an Hiç uyumadık daha. yok, hiç uyuyamıyorsun zaten de gittikçe böyle yarasaya benzeme modu var ya. Bak, ışığı açtığımız zaman gözlerimiz böyle kavuşarak veya vampirden böyle eriyeceğiz gibi geliyor yani. Hakikaten gözler gitti. Kafa gitti. 8 saattir uçuyoruz. Kendimi Seul'e değil de Bartın'a gidiyor gibi hissediyorum. Şu an tam Pekin'in üstünden geçiyoruz. Çin'in üzerindeyiz. Çok az kaldı. 2 saatlik mesafemiz kaldı. Yemin ediyorum birkaç saat daha uçsak öğle yemeğini yiyeceğiz. Sonra yatıracaklar bizi burada yani. Şu an Kore'ye iniş yaptık. Buyurun, indiğimiz yerde göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Welcome to Korea. Öyle bir vlog çekiyoruz ki kimse... Sadece biz varız. Bugün havaalanını kapattık. Bagaj claim transfer. Ben böyle atmosfer gördüm. Bir tek biz kaldık. Çünkü bayağı bekledik ya. Çok fazla eşya var. Hediyeler derken dağıldık gençler ya işte. Cenk dedi ki her yerde internet var. Bakalım çalışıyor. Harbiden çalışıyor. Çatır çatır internet var. Şimdi... Cenk arıyor, süper. Cenk, vize işlemleri çok kolay oluyor. Azerbaycan'da bile bu kadar kolay değildi. Arkadaşlar müthiş bir sistem yapmışlar. Yani orada görevli duruyor. Önünde bir alet var. Türkçe konuşuyor alet. Evet Düşünün ya, yani size harika yapmanız gerekenleri Türkçe söylüyor. Mükemmel. Hiçbir problem çıkmadan çok kolay bir şekilde geçiş yaptık. Cenk, Bunu hiç bir valizleri alıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Bu arada bizim valizler geldi Serdar. At abi. Görmemişin eşyası olmuş. Almış. Kalkmış Seul'e getirmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 kilo eşyamızla Seul'ü fethetmeye geldik. Incheon havaalanındayız. Cenk dışarıda bekliyor. Çünkü her şeyi tahmin ettin ama bu kadar çok eşyamız olabileceğini tahmin ettin mi? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süper adam ya. Kaçtan beri bizi bekliyorsun Cenk? O kadar da beklemedi. Anlıyoruz. Beklesem olur mu? Niçin? Çünkü başka biri aynısını benimle aynı çantaymış O almış. onunki. O almış Bırakmış gitmiş. mı? Ofise beni çağırdı. Ben de bunu getirdim buraya. Senin çantan yok. Evet, benim çantam kayboldu. Ha, gel, Şöyle dolanabilirsiniz. O CU yazılan var ya. Evet. O diyoruz. O 24 saat çalışan böyle market. Böyle bir hazırlık yaptım aslında. Oo, abi adam çalışkan ya direkt. Sizin verdiğiniz o hani röportaj Sorular. olacak. Tamam. Soracak. Bir taksiyle mi gidelim oraya? Biz nereye gideceğiz? Taksiyle daha mı iyi olur? Yoksa bu kadar şey var. Aynen, ben de bu kadar düşünmediğim için yani 90 evet, kilo. 90 kilo. Ama Oo. bunun içinde yemek var. Yemekler Sana var, da her şey yedireceğiz. var. Anladım. Köfteler var. Etler var. Sucuk getirdik. Tamam, hemen geliyorum. Az önce Serdar İstanbul'da dolar almıştık. Burada won'a çevirmek istedi fakat biz kontrol etmemiştik. Daha önce ben internette pek çok vlogda gördüm, izledik. Yaklaşık won Amerikan dolarının yarısı gibiydi. Fakat şu an eşitler arkadaşlar. Yani çok az bir fark var. 55 dolar çevirdi.
56 bin won aldı burada. Dolarla galiba won son dönemde birbirine çok yaklaşmış gibi gözüküyor arkadaşlar. 1.06 gibi bir rakama denk geliyor. 1 dolar 1 won karşısında. Şimdi bekliyoruz Cheng'i. Cheng yanlış bir valiz almış. Onu da bir gün önce başka bir uçak firmasıyla gönderdik. İlk gördüğüm şey şu. Hani birçok yere gittik ama gerçekten Kore'de kızlar çok güzel. Klasik her gittiğimiz yerde ilk aldığımız şey Wi-Fi alacağız. Wi-Fi baktık ama hiçbirini beğenmedik. Biraz fiyatlar yüksek. 100 liraya 10 GB internet satıyorlar. Her gün 1 GB kullanabiliyorsunuz. Aşımda 3G'ye düşüyor. Yani bana pahalı geldi. Azerbaycan'da daha ucuzdu. 50 GB'ı biliyorsunuz 80 liraya almıştım. Yani Cenk diyor ki, Cenk biliyorsunuz Ankara'da yaşıyor. Ben Türkiye'de alıştım diyor karşıdan karşıya geçerken ışığa bakmamaya. Burada gelmiş direkt geçmiş ondan sonra polis demiş ki ne yapıyorsun sen? Kızı alacaktım ya. Türkleşmişsin Cenk. Sıkıntı. Şu aşağıda. Merhaba. Hava çok temiz değil. Yani sonuçta burası... Havası nasıl buranın, temiz mi? Biraz nemli. Biraz nemli. Aynen. Yazıyormuş. Şimdi biz Jongno'ya gidiyoruz. Tamam. 70 bin. Var. Tamam hadi gidelim. Tamam. Yok prensi. Evet, arabamıza bindik gençler. Fiji pahalı bir ülke. Yalnız burada bir hava kirliliği söz konusu mu yoksa sis mi var bugün? Sis. Bu Kore'nin bu batı tarafında olan bu deniz git gel miydi? Gel git miydi? Gel git oluyor. Gel git oluyor. Adayla şeyi bağlamışlar. Burası da Bağlantı yolu şu an değil mi? Gidiyoruz. Geçiyoruz. Hı hı. Hatta giderken o köprüde geçiyoruz. Hani böyle bir ünlü köprü var. Ne köprüsü? Bu havalimanı yaptıktan sonra böyle acayip çok uzun köprü oldu. 영종대교 길. Yani köprünün uzunluğu ne kadar sordum da. Bunun adı ne? Yeongjong Köprüsü diyor. Yeongjong. Burası bu adanın ismi Yeongjong. Yeongjong-do. Yeongjong Adası. Yeongjong Adası. Ada ne demek? Do. Do. Do demek. Do. Yeongjong-do. Evet, Yeongjong-do. 21 kilo falan diyor o köprünün uzunluğu. 21 kilometre. Çok uzun. Gel git olmuş. Fantastik. Türkiye'deki o manzaralar hani böyle sonsuz böyle yerler. Onları Kore'de bulamazsınız. Böyle hep böyle dağ. Dağlık mı Kore? Evet. Biz Kore böyle hani 60 yıl içinde böyle acayip geliştirilmiş. Evet. Onu Han Nehri'nin müjdesi diyor. O gelişim, Kore'nin gelişiminin sebebinin Han Nehri'nin mucizesi olduğunu söylüyorlar. Han Nehri de bu nehir arkadaşlar. Yani Han Nehri'nin güney tarafında böyle uzun yollar oluyor. Hatta şimdi burası... Of, trafiğe bak. Olimpik Hoş geldin yer. İstanbul. Burası işte nehrin yanındaki yani kuzey yolu diyor. Nehrin kuzey yolu. Aşağıda olan ise 1988 yılında Kore'de bir olimpiyat olmuştu. Evet. Onu hazırlık yaparken yapıldığı için olimpiyat yolu diyoruz onu. Güzel. Şu kahverengi bina Seul'ün merkezi. Tam şurası kabul ediliyor. Burası Seul'ün merkezi kabul ediliyor. Evet. Arkadaşlar odamıza geldik. Vallahi biz odamıza hasta olduk. Babyan isimli bir otel. Gençler şuraya bakın. Mikrodalga, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve dolapta bir kaşar. Ya her şey var arkadaşlar. Dev dolaplar bakın. Yine dolaplar ve yataklar. Bizce 10 numara. 10 günlük kalıyoruz burada. 3200 lira verdik. 2 kişi. Yani neredeyse değil. 320 lira. Kişi başı 160 lira. Kendiniz de yemek yapabilirsiniz. Hatta ne yapmışlar? 2 tane tava bırakmışlar. Bardaklara kadar. Kendiniz bir şey yapmak istiyorsanız bizce ideal. Klasik arkadaşlar, her zaman gibi şunu asla unutmayın. İnternet üzerinden bir oteli rezerve ettiğinizde veya ödediğinizi sandığınızda ödemiyor. Haberiniz olsun. Burada da aynısı oldu. İran'da yaşadık, yani artık biz ödedik sanıyoruz. Geliyoruz buraya. Bir bakıyoruz ki hiç para falan çekmemiş. Onu burada ödedik. O nedenle aslında en güzeli
Rezervenizi yapın ve gelin elinizden keş parayla burada alışveriş yapın. Bir de çünkü banka komisyonu çekiyorlar üstüne üstlük. Daha fazla para gidiyor. Yani otel paranızı cebinize atın, gelin burada nakit olarak ödeyin. Geliyoruz filmin en güzel yerine. Filmin en güzel yerine çantamda ne var videosu. Buyurun, çantada ne var? Neymiş bakalım? Evet, Türkiye'den getirdiğimiz barbunya pilakiler. Evet, Türkiye'den getirdiğimiz dünyaca ünlü domates salçası. Ben açıyorum bunları da. Açıyorum. Ve vakumlanmış peynirler. Domates salçası. Tabii. Hatta bir şey değil mi? Ah! Eğer istersen anneni de getirebiliriz bunlardan. Bu şey. Tereyağı. Biz Tereyağı. size getirelim Evet. yemek yaparken. Bak Aa. peynirler. Biz tabii 50 ay kalacağımız için 3 kilo peynir aldık. Bunlar zeytinlerimiz. Ve nihayet çantam. Bomboş. Oh be. Evet. Bunun yanında buradan eğer domates falan var mıdır? Domates, Tabii ki. biber, salata. Değil mi? Onları da aldık mı bizim işimiz bitiyor. Yumurta. Yumurta tabii ki. Yumurta sadece Türkiye'de yetişen bir şey değil. Çok güzel. Şimdi şey yapalım. Tamam. Çıkalım sizin hattınızı halledelim. Tamam. Ondan sonra yakında Bir olan markete gidelim. markete alışveriş merkezine Alışveriş. gidelim. Ama Oraya alışveriş gidelim. merkezine gidelim. Aynen. Alalım her şeyi, ondan sonra gelelim. Bu arada Cenk, senin bir YouTube kanalın da var değil mi? Evet, yeni açtı. Nedir, adı nedir? Chang Yun. Chanyu isminle mi açtın? Evet, hani Tamam. şeyle Videonun aynı. altına linkini koyarız. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyor Cenk, Ankara'da yaşıyor. Türkiye'yi Evet. çok sevmiş, sağ olsun. Süper bir arkadaşımız. Bize de burada destek oluyor, yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz ona tekrar. Rica ederiz. Başka bir açma videomuz var mı? Daha yeni başladık. Dur. Daha yeni başladık. O ne? Oo, çok yorulduk. Hiç uyumadık. Mesela ekmek var mıydı burada? Bunu iyi ki almışsınız. Yani Kore'de böyle tuzlu ekmekleri Yok. yok. Ne var? Ekmek yemiyor mu kimse? Var ama hem tatlı oluyor. Tatlı ekmek. Evet. Hadi bak. Peki kavurma var mı? Kavurma yok. Birlikte yiyeceğiz. Kavurmalar var. Tamam mı? Biz bir yemek yapalım, annene getirelim. Tamam mı? Üçüncü parti geliyor. Hayda. Köfteler buradan geldi. Ama Ama sucuk. sucuklar var. Sucuk. Tamam mı? Sen merak etme. Şahane. Biz buraya mangal yapmaya geldik. Evet. Bizi dağa götür, dağda mangal yapacağız burada. Cenk buna kopacaksın. Fındık ezmesi sever misin? Abo. Merak etme. Çok güzel. Bak ben sen de bizimlesin diye düşünerekten. 3 kişiyiz çünkü. Burada yedek ekmeklerimiz var. Ekmek özlemişim. Ufak yer sığmazmış. Çay. Biri sağda Çay. koyuyorsun çaylar. Ama burada çayın çeşitleri vardır kesin. Evet, çay çeşitleri var. Onları da alırız burada. Biz de deneriz. Yeşil çayları ünlü. Onu Yeşil çay. bol bol hediye olarak da Türkiye'ye Tamam götürebilirsiniz. bakarız, süper. Alırız. Ton balığı getirdik. getirmeseydiniz. Neden? Var mı burada? Burada var. Neyse o az aldım. Biz getirdik bak. Oo. Küp şeker bile getirdik. Şeker var mı? Ay şekeri var ama. Allah aşkına burada Olsun. şeker çıkıyor. Şimdi Cenk'le sohbet ediyoruz. Çok orijinal konulara giriyor. Mesela arkadaşlar Kore'de, buyurun Cenk'in. Merhaba arkadaşlar. Bu Kore ürünü. Yani Kore ürünü değil de Apple ama Kore'ye geldiği için Kore hukuklara göre Şimdi bir Apple telefon. Apple telefon, Yani evet. klasik bir Apple telefon işte. Fakat Kore'de bunu farklı satıyor Apple. Nasıl yapıyor? Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bunu aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi ses falan kısıldı. Hem de bunu da en aşağı indiriyorum. Ses kısıldı. Yani ses tamamen şu an telefonda yok. Şimdi mesela Çekim yapacağım. Fotoğraf çekecek. şimdi bir müzik açtım. Ha, müzik açıyoruz. Mesela şöyle müzik. Bu da aşağı Kısık. ilk önce müzikte şimdi sesi yok. Evet. Aşağı indirdim. Bu halde kamerayı açıyorum. Fotoğraf çekmek istiyorsun. Şimdi çekiyorum. Çat. Ondan sonra ikinciye bakalım. Tamam. Şimdi ben kulaklık taktım diyelim. Kulaklık Evet. var mıydı burada? Buralarda. Benimki vardı. Kulaklıkta da mı çıkıyor ses? Tabii ki. Şimdi Nasıl ya? Burada. kulaklık taktım şöyle. Dışarıda çak diyor. Oha! Ondan sonra şimdi mesela müzik açalım. Tamam, şimdi müzik çalıyor. Bu halde kamerayı açıyorum. Müziği durduruyor bu. Oha. Sonra devam. Yok artık.
kişisel haklara karşı Aynen. alınmış tedbirler. Burada dikkat ediliyor böyle şeylere yani. Çok dikkat ediliyor. Evet. Hatta çok kurallar çok katı. Çok Biliyorsunuz çok yakın zamanda Azerbaycan'dan döndük. Orada insanların ne kadar müzikle alakalı olduğunu öğrendim. Şimdi hemen Ceng'e sordum. Dedim ki Kore'de insanlar peki müziğe meraklı mı? O dedi ki bir örnek verdi. Onu bir daha verebilir misin o örneği? tabii ki. Türkiye çünkü Cenk Türkiye'de de bu arada ders veriyor arkadaşlar. Konservatuar mezunu ayrıca Seul Üniversitesi'nde. Şimdi Kore geleneksel müzik eğitim verme hani çalıştım. Yani çok müzikle hani yeteneği olan da çok fazla ama o kadar da önemsememiş geldi bana açıkçası. Çünkü böyle 5 tane çizgi çiziyorum. Türkiye'dekilerden. Aynen. Böyle notaları koyuyorum ama genellikle Kore'deki bütün çocuklar. Şimdi tabii ki de hani anneler, babalar hani daha matematik olsun işte, bilim adam olsun işte, avukat olsun, doktor olsun falan. Müzisyen olmasın. Yani. Ama Kore'de de öyle mi ya? Kore'de de mi öyle yapıyorlar? Kore'de de öyle yapıyorlar ama onun üstüne daha tamam piyano da olsun, sanat da olsun, resim olsun, bilmem ne olsun, daha eğitim. Dolayısıyla hani müzik okumayan ise o notalar ne yazıyor, ne anlatıyor, onun haberleri var yani. Çocuklar bile herkes notu okuyor mu yani? Tabii ki. Gerçekten mi ya? Evet, Herkes notu okuyabiliyor mu burada? ya %100 diyemem de Kaç? Yüzde kaç? %70? bence %80-90 civarında. Test edelim mi? Yapalım. Tamam. O zaman Cenk'le beraber sokağa çıkacağız. Aynen. Alacağız elimize bir kağıt kalem. Birkaç nota yazacağız ve karşımızdakinden okumasını isteyeceğiz. Aynen. Bakalım 10 kişiden kaç kişi okuyacak? Evet, bakalım. Çok Cenk'le challenge başlıyor, hadi bakalım. Cenk burada bir geleneksel müzik okumuş, yani hani ne diyeyim, geleneksel müzik, halk müziği, yani Kore halk müziği eğitimi almış ve Kore halk müziği çalgılarını çalarak kendini geliştirmiş. Öncelikle diyor ki hani buradaki konservatuar sınavında bile diyor sadece geleneksel çalgılardan değil piyano da çalmamız isteniyordu diyor. Biz dedi konserlerde çalarken tamamen doğaçlama yapıyoruz dedi. Nasıl dedim ya, hani bir parça var, bir parçanın ismi var, ondan bahsetmiştin, hatırlıyor musun? Bir şarkı var. Fakat sahneye çıktığınızda her defasında başka çalıyorsunuz. Ha evet, Şinavi. Ha, onu bir söylesene, o nedir? Mesela diyelim ki onlar konser ekibi diyor işte 10 dakikalık yapalım diyor. Süreyi belirleniyor. Baştan süre belirleniyor. Hadi 10 dakikalık müzik yapalım. Evet. O zaman Django'da işte bakıyor, müziklere bakıyor. Biz ona şey diyoruz, özellikle yol diyoruz yani. Müziğin icra edilmesine yol diyoruz. Yolu tarif eden adam en önünde oturuyor. O aceng diyoruz, şöyle terli, hatta böyle yaylı, böyle olan çalgı şöyle icra ederken yanında olan üfleme işte terli çalgılarda ona uyumlu bir şekilde gidiyor. Django da onu çat diye ritmi değiştiriyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonra bitiriyor. Ya çok değişik bir şey. Doğaçlama bir halk müziği. Diyor, ben diyor hocaya gittim diyor. Hocam bir şey yapıyor, bana bir şey anlatıyor. Kendine çalıyor diyor. Sonra ertesi gün ay o hocamın yaptığı çok güzeldi diyor. Sonra da ertesi gün gidip hocam işte dün yaptığınız hani çaldığınız şey tekrardan yapabilir misiniz? Ben ne çaldım ki? Hatırlamıyorum ki. Falan diyor mu? Kafasına göre. O sırada doğaçlama çıkıyor. Aynen. Bu adı neydi bunun? Şinavi. Shinawi isimli bir stil mi diyoruz buna? Evet. Bir stil, Shinawi Bir stil. stili, yani müzik yapma stili. Geleneksel Kore müziğinde var. Cazı andırıyor yani, o cazın özgür yapısına. Onu eğitim verirken öyle diyorlar hani Kore'nin Cazı caz mı? tabii böyle tarzı falan diyor ama tabii ki de Yani şey olarak net olmadığı için caza benzetiyor Tabii. ama tabii ki çok farklı. tabii. Bittik. Buzdolabı gibi değil mi? Ha, buzdolabı gibi, evet. Kore'de 0. kat yok. Sıfır katı yok. Girişi 1. Bir oluyor. Girişi 1 oluyor. Yüksek. Hatta büyük ya da böyle lüks yerlerde 4 yok. Ya da 4 yazılmıyor. 1, 2, 3 sonra F yazılıyor. Çünkü niye? Korece olarak 4 demek sağ demek.
Aynı zamanda da 4 anlamda var, ölüm anlamda da var. Dolayısıyla hani kötü enerji hani Ha, gelmesin diye 4'ü kaldırıyorlar. onun için F yazıyor ya da 4 atlayıp 5. Ne kadar ilginç. 4 yazmıyor çünkü başka bir anlamı var 4 harfinin. 4 yani sağ diyoruz sağ. 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 Hem 4 anlam hem ölüm. Ölüm. Onu Dolayısıyla- kullanmıyorsunuz o Evet, zaman. Allah korusun. O Yani- zaman 4 olmuyor. Ne oluyor? F. F oluyor. Kore'de isimleri kırmızıyla yazılmıyor. Neden? Ölen kişileri kırmızıyla yazıyoruz. Dolayısıyla Allah Allah, şekillere bak ya. He. Sırf şekil işi sizde ha her şey. dolayısıyla mesela ben çocukken hani böyle ilkokul böyle ergenler öyle yapıyorlar ki ben onu çok sevmiyorum, nefret ediyorum. Kötü bir şey. Böyle kırmızıyla onun ismini çok yazıyor. Böyle kötü bir şey düşsün diye. O da. Şimdi domates, salatalık, Onlara Domates, bakacağız. salatalık, biber, biber. Şimdi yolunu yumurta. zaten 10 su. gün kalacaksınız ya. Böyle Tamam. unutmayın. Yok unutmayız ya. Senin yanında sağ tarafında öyle Mümkün bir navigasyon herif var ki. Bir kere öğrendim. Bu bir kere Aa, öyle bir Ben buraya geldiğimiz yolu bile öğrendim. Şu sağdan döndük orası. Burası da polis. Arkadaşlar, Emniyet Müdürlüğü. Dünyanın en büyük Ya. en büyük müdürlüğü. Bak, Kebap yiyor İte adam var. ya. Oo. Serdar aman. Var. Sen- işte bu kadar. Arkadaş uykudan Hep kalkan. Gideceğiz Bizim ama. Uyumamız lazım bir an önce. Su getiriyor Koreliler para. kebap seviyor mu ki? Ay acayip yiyorlar. Oh. Hani Gerçekten hem mi? pahalı ya. Onun için Ha, mesela hava lüks atmak geliyor. için. Lüks. Hadi kebap yiyelim. Yani. Hatta ben Güzel Türkiye'de yaşadığım için o fiyatla asla hayatta yiyemem. Evet. Şurası da ev. Ben Ev çok lüks değil mi? Oha, yeşile bak. Koş. Gene de yeşil. Yeşil adam, yeşil adam. Durun oğlum. Güzelmiş ya burası. Değil mi? Ben çok sevdim. Ne kadar geniş sokaklar. Bayram değildi mi bugün? Kimse yok. Böyle anlatayım. Bayram Seul'ün gibi. tam merkezi. Evet. Onun için buralardaki bütün binalar şirket. İş yeri. Tam Maslak İş işte yeri. burası ya. Bildiğin İstanbul'un Maslak'ı burası. Evet. Ama caddeler daha geniş, sokaklar daha güzel. Baksana Serdar şunlara. Bak. İt kadar Bize uzun zamandır kimse ayak uyduramaz ama. Cenk de bizi hızlı yürüyor. geçiyor. Yo Cenk kimse Cenk hızlı tam yürüyor. bizim tarz ya. Ben de Harbiden. hızlıyorum. O da hızlı yürüyor. İnsanlar nasıl para kazanıyorlar? İyi mi kazanıyorlar? Çok kötü mü? İyi kazanıyor aslında o hani Aylık mesela atıyorum bir devlet kurumunda çalışan biri. devlet kurumunda. Bankacı Devlet mesela. bankası olur. Maliye olur. Yani Ne kadar bildiğin- kazanır? Müdürlüğü olur. Polis Ha, olur. evet. Ha, O polis da devlet. mesela, doktor mesela. Doktor. Kaç bin won kazanır mesela? Yaklaşık dolar üzerinden Dolar anlatayım. üzerinden anlat. İlk hani giren Tamam, Ya, yeni ilk stajyer. öğretmen. Ortalama 1500 dolar. 1500 dolar alıyor. Güzel. Hı, 2000 böyle Biz de artıyor. 1600. Türkiye'nin o sistemi hani mesela hastaneye gittiğinizde devlet ödüyor. Mesela okula gittiğinizde Evet. devlet ödüyor. Kore'de böyle bir şey yok maalesef. Her şey özel. Herkes cepten ödüyor. Bu Avrupa'da da böyle ama. Herkes cepten ödüyor. Mesela hastalanıyorum. Acayip para gidecek. Mesela benim okul Seul Üniversitesi devlet okulu. Aha. Ona rağmen ben bir dönem 4300 dolar gibi veriyordum. Yuh. Seul'de. Bu halk otobüs. Evet aynı bizim yani hiç benziyor zaten hani numara yazıyor. Aynen. Aynı şey. Nereye gidiyor bu peki şimdi? Bu Seul'ü dolanıyor. Seul. İşte Kore'nin gerçek yüzünü Dilenciler. görüyoruz. Dilenciler. Sokakta yatanlar. Bunlar hani evleri yok. Hani dilenciler olsun. Kore'de çok var mı bunlar? Sadece Seul'de mi var? sadece burası. bu. Hani yazık ama ya ben hak vermiyorum. Hani onlar sadece dilencilik yapıyor, para alıyor, içki alıyor, içiyor, uyuyor. Evet doğru. Yani onun yerine çalış. Az para alsan da çalış. Şimdi kendine göstersin. Saldıracak gibi atacak yani. 29 Kasım 1920 yılında bu bölgenin ismi Sodemun. Orada bir hapishane var. Bu hani Japonya'nın karşı şeyleri hani hareket ediyor, savaşıyor, bomba atıyor falan.
O adamı yakalıyorlar. Sonra Sodem'in o hapishaneye atıyorlar. Sonra da bu adama idam cezası veriyor. Vefat etmeden önce bir şiir yazmış. Onu da yazıyor. Şiir ne yazıyor? Hani Tanrı'da hani şöyle öldürüyorlar ya böyle Evet. hani boğuyor. Onun üstüne bastım diyor. Hani böyle korkmadan aksine ben öleceğim biliyorum ama ondan aksine şimdi sonbahar gelmiş gibi hissediyorum. Benim vücudum burada mevcut ama ülkemiz yok. Dolayısıyla nasıl ben bu işi yapmadan durabilirim, Bu yaşayabilirim? kadar. Anladım. 1920'de Biz de Lütte Mart'a şimdi alışveriş yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu an bir markete geldik. Buyurun. Siyah fasulye burada gördüğünüz siyah fasulye. Fasulye sütü. Bizde yokmuş bu. Çocuklara çok içiliyor. Çocuklar içinmiş. Şöyle geçelim. Bundan da alalım o zaman. bir tane de bundan alalım mı? Bir tane. Al sırada. Patlamış mısır. Arkadaşlar tanıştırayım, patlamış mısır. Ama soya sosuyla yapılmış. Yani sadece o tatlıymış. Evet, devam ediyoruz. Üzdü. Bildiğin üzdü. Size vereyim. Nasıl? Güzel. Ha, makarna gibi mi? Aa, evet. Havyar. Havyar. Ve yumurta.